Bu videomuzda ara kaba işlemini göreceğiz. Ara kaba işleminin amacı nedir arkadaşlar? Biz burada 20'lik bir takımla, 20 milimetre çapında bir takımla kaba operasyonu yaptık. Ve bu kaba operasyonunu incelersek, katı simülasyona giriyorum. Bakıyoruz arkadaşlar, kontur kaba biçiminde işaretledim. İşlemeyi yaptım. Şimdi burada eğer bir analiz yaparsak 2 milimetreden sonrasını sarı göster diyorum. Pembe 1 milimetre dedim. Değerler şu an çok önemli değil. Burada asıl önemli olan şey, gördüğümüz gibi 4 milimetre 4 milimetre aşağıya inerek bir kaba operasyonu yaptığım için birçok yerde çok yoğun bir talaş mevcut. Benim amacım nedir her zaman arkadaşlar? Kaba ve ara kaba operasyonları sonunda finish operasyonları için her tarafta homojen talaş bırakmak ve mümkün olduğunca az talaş bırakmak. Ara kaba operasyonunun amacı büyük takımın giremediği ya da büyük takımdan kalan kademeleri işlemektir. İşler, ekle, HSM yani High Speed Machining modülüne giriyorum. Ve burada ara kaba operasyonunu seçiyorum. Buradaki amaç büyük takımdan sonra küçük takımlarla parça üzerinde kalan talaşı kademe kademe almaktır. Takım, daha küçük bir takım, 12'lik takımımı seçiyorum. İşleme sınırlarım tamamen aynı. Hiçbir şey değiştirmiyorum. Önceki işlem. Burası önemli. Şu an parçamda yapılmış sadece bir işlem olduğu için program sadece tek işlemi görüyor ve onu otomatik olarak seçti. Kaba ve ara kaba operasyonlarını istediğimiz sayıda parça üzerinde yapabiliriz. Yani bu dördüncü, beşinci operasyon olsaydı bizim burada hangi operasyon için ara kaba yapmak istiyorsak onu seçme şansımız olacaktı. Bu da bize parça işlerken ciddi anlamda zaman kazandıran özelliklerden bir tanesi. Pasolara geliyorum. Benim bundan önceki yani kaba operasyondaki offset miktarım 1 milimetreydi. Bunu değiştirmiyorum. Çünkü ara kabadaki amaç parçadaki talaş miktarını mevcut standart offset'i azaltmak değil, büyük takımın kesemediği alanları kesmektir. Aşağıya adımlama bu sefer 1 milimetre diyorum. Tüm parametreler daha önce belirttiğimiz gibi program tarafından otomatik olarak hesaplandı ve çift yönlü kesim diyorum. Kaydet ve hesapla diyorum. Şu an program bir önceki takımdan kalan talaşı tamamen kesiyor. Bu şekilde istediğimiz sayıda ara kaba operasyonuyla parça üzerinde finish işlemine eş dağılımlı talaş kalmasını sağlayabiliriz. Şu an kaba döngüleri tamamlanıyor. Şu an takım yolları birbirine bağlanıyor. Ve şu an hesabımız bitti. Bakarsak arkadaşlar, program ne yapıyor? Bir önceki büyük takımın giremediği alanları temizliyor ve bir önceki takımdan kalan büyük basamakları da işliyor. Amaç nedir? Her zaman finish operasyonuna ya da finish operasyonlarına düzgün bir yüzey bırakmak. Hem kademeleri azaltmış olduk, hem de bir önceki takımın giremediği geometrileri işlemiş olduk. HostGet simülasyona da bakarsak girişlerimiz sürekli yumuşak, hiçbir şekilde sert hareket yok. Parça üzerinde otomatik tanımlanan ya da bizim değiştirebileceğimiz rapid hızlarla yani hızlı ilerlemeyle geçişler söz konusu. Tabi ne yapabiliriz arkadaşlar? Bu şekilde bir sağa bir sola geçişleri, havada gezmeleri tek taraflı kesim değil de çift taraflı kesim parametresini seçerek tamamen ortadan kaldırabiliriz.